şeyden önce hoşgörü ve merhameti öğreniyoruz. Yani daha doğrusu insanlığın bütün güzel yanlarını görüyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. Gerçekten hani dört dörtlük denir ya, kusursuz denir ya. Öyle bir insan kendisi. Bu kadar yani diyeceklerim. Teşekkürler. Seyirciler, bugünkü konuğumuz Burak Karabacak. Evet Burak Bey, Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz'in aklına ne geliyor? Hazreti Muhammed denince aklıma adalet, kadın hakları ve iyilik geliyor. Peygamber Efendimiz'in aklına ne geliyor? Peygamber Efendimiz deyince aklıma doğruluk, güvenilirlik, onun dışında adalet, merhamet, hoşgörü, dürüstlük, bunun gibi kavramlar geliyor. Teşekkürler. Ve bütün çağrı öğrencileri sorduğunuz soruyu size de sormak istedik. Peygamber Efendimiz deyince aklınıza ne geliyor? Evet, Peygamber Efendimiz deyince aklıma karanlıktan aydınlığa çıkan bir ışık geliyor. İnsanların gerçekten de ya ne yönebilecekleri şaşırmış oldukları bir dönemde ve bütün afak kapkaranlık haldeyken ortaya inen bir nur, Mekke'ye inen bir nur, bir anda insanlığın çok büyük bir kurtuluş haline gelebilecek bir başlangıcı oluşturuyor. Yaklaşık 23 yıl kadar süren peygamberlik süreci çok kısa süre içerisinde denilebilecek bir zaman dilimi içinde insanlık adına bir adeta devrim niteliğinde değişikliklerin meydana gelmesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz deyince, Hz. Muhammed deyince bütün insanlığa müjde olmuş ve bütün insanlığın o karanlıklar içerisinden aydınlığa yükselmesine ve dönüşümüne sebebiyet vermiş çok büyük bir dönüştürücü, çok büyük bir müjdeleyici ve gerçekten de son dinin, hak dinin aslında temsilciliğini her bakımdan hak eden ve bütün insanlığa da bunu ilmen ve kalbi anlamda, sosyolojik anlamda ve bütün bilimsel standartlar dahilinde ispat edebilen çok büyük bir kurtarıcı. Dolayısıyla bunun örneklerini çok çoğaltabilmek imkanına sahibiz. Hazreti Peygamber'in yeryüzüne inişiyle ve daha doğrusu ona bir peygamberlik verişiyle birlikte başlayan süreçte kız çocuklarının diri diri toprağa gömen insanlardan karıncaları incitmemek için ya Resulallah ayaklarımıza hal hal dediğiniz işte o ses çıkartıcı ve canlıları ürkütücü ve onları uyarıcı bir malzeme takabilir miyiz diye müsaade almaya gelen bir insanlar topluluğu ortaya çıkıyor. Bu yeryüzünde görülmemiş bir değişim, görülmemiş bir dönüşümdür. Ve dolayısıyla gerçekten böyle bir peygamberin ümmeti olmak hem bizim açımızdan büyük bir şeref ve onurdur, hem de aynı zamanda bütün insanlığa onu anlatmak gibi bir sorumluluk taşımamızdan dolayı da önemli bir sorumluluk. Ben benimle böyle bir röportaj yaptığınız için, en azından duygu ve düşüncelerimi sizlere aktarabilme imkanı bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hocam. Peygamber Efendimiz'in aklınıza ne geliyor? Güvenilirlik geliyor, adalet geliyor önemlisi. Muhammed'in emin lakabını alması gibi, ne bileyim, insanların ona inançlı olan yüksek inançları geliyor. Bana dürüst olması gerekiyor. Dürüst. Hiç kimseye yanlış var. Peygamber Efendimiz'in aklına ne geliyor? Peygamber Efendimiz güvenilirlikte herkesin güvenilirlikte ona veriyordu. Kız çocuklarına değer veriyordu. Merhametliydi. Bir dakika var. Teşekkürler. Rica ederim. Emaneti hıyanet etmiyor. Peygamber Efendimiz'in aklına ne geliyor? Peygamber Efendimiz hepimizin örnek alması gereken adaletli, küçüklerini seven, büyüklerine saygı duyan, adaletli bir insandır. Teşekkürler. Bugün gün boyu okulda çağrı öğrencilerine Peygamber Efendimiz deyince aklınıza ne geliyor sorusunu sorduk ve size de sormak istedik. Peygamber Efendimiz aklınıza ne geliyor? Tabii Peygamber Efendimiz söz konusu olunca konuşmak oldukça zor. Çünkü çok örnek, çok model bir insandan bahsediyoruz. Hani ne söylesek az kalır aslında. Fakat ben şu konuya değinmek isterim. Bu
hafta biliyorsunuz. Mevlid Nebi haftası. Böyle bir güzellik ki 24 Kasım'la başlayan haftada Öğretmenler Haftası. Ben hem mensubu olduğum mesleğin bir parçası olarak Peygamber Efendimiz'in öğretmenlik yönü üzerinde durmak isterim. Kendisinin hadis-i şerifinde de belirttiği gibi size muallim olarak gönderildim diyor. Ve peygamberliği geldikten sonra 23 yıl boyunca öğretmenlik sıfatını öne alarak bir hayat sürdürüyor. Ve binlerce sahabe yetişmiş onun peşinden, onun arkasından. Örnek bir öğretmen olmuş hayatında. Onun sahabeleriyle olan ilişkilerine baktığımda kendi öğrencileriyle olan ilişkilerini düzenlemeye çalışıyorum. Ve bir şekilde onun mesleğini yapmaktan daha büyük bir gurur duyuyorum tabii. İnşallah onun gittiği yolda bir öğretmenlik yapmayı Rabbim bize de nasip eder. Onu tabii ki çok büyük bir sevgiyle anlıyoruz. Onun sevgisi başka bir sevgiyle kıyaslanamaz. Yani şöyle bir karşılaştırma yapmayı çok saçmamış. Çocuğunu mu seviyorsun, oğlunu mu seviyorsun, kızını mı seviyorsun, anneni mi seviyorsun, babanı mı seviyorsun? Peygamber sevgisi çok başka bir sevgi tabii. Onu başka hiçbir sevgiyle karşılaştırmıyoruz. Ama sadece dilde seviyorum demenin yetmediğinin farkına varılmasını istiyoruz. Onun hayatındaki bütün güzelliklerin model alındığı bir hayat diliyoruz herkese ve öncelikle de tabii kendi nefsimize. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.